Herkese merhaba. Sezon 5'te ikinci haftaya ulaştık. Bu hafta pek bir şey gelmedi fakat neler geldiğini yine de göstermek istiyorum. Bu kısımdan girecek olursak çorak topraklar ticareti diye bir şey geldi. Buradan elinizdeki viskileri kristal altına çevirebiliyorsunuz. Bu viskileri detaylı olarak nereden alacağınızı, toplayabileceğinizi göstermeden önce bu kısmı iyice anlatmak istiyorum. Şimdi bu gönderiye git kısmından bir tanesini sabit fiyat olarak 100'den satabiliyorsunuz. Ve maksimum görebildiğiniz üzere 5000 olarak gösteriyor. Şu anlık bu bazen daha da fazla olabiliyor. Az önce çünkü kontrol ettiğimde 60'tı. Ve daha sonradan buraya premium satış kısmı gelecek. Burada da sabit fiyat olmayacak. Fiyatı siz belirleyeceksiniz. Diğer kişilerin koydukları fiyatları görüp siz buna bağlı olarak daha aza, daha çoğa satabileceksiniz. Burada gönderdiğiniz viskiler aynı şekilde kamyon mantığında çalışıyor. Yağmalanabiliyor. Ona bağlı göndermeniz gerekecek. Yani buradan 5000 alacağınızı ummayın, daha az gelecek diye düşünerek yollayabilirsiniz. Ve aynı şekilde onlar sizi yağmalayabiliyorken tabii ki de siz de onları yağmalayabiliyorsunuz. Bugün için şu an 6 hakkım var. Tren bu şekilde gözüküyor. Göstermek istiyorum. Yağmalama ekranı bu şekilde. Buradan ittifakınızdaki ürünleri filtreleyebiliyorsunuz. Şuraya saldırıp daha fazla verdiği için ve umarım gücüm yeter diye umuyorum. Güçsüz bir hesaplayayım. Maalesef gücüm yetmeyecek buna. Çift saldırı yapmama izin verdi. Bunu beklemiyordum. Bu da benim öğrendiğim yeni bir bilgi olmuş oldu. Tek sıkıntı yağmalama hakkınızdan yiyor. Yani güçlü bir kişiyi bile 2-3 seferde düşürebileceksiniz anlamına geliyor. Fakat yağmalama hakkınızın gideceğini unutmayın. Ama miktarı iyiydi. İlk seferde 8 aldım. Ve burada tek seferde 5 aldım. Daha da uzatmayacağım. Temel mantığı bu şekildeydi. Buradan ücretsiz denemelerle yenileyebiliyorsunuz. Ve daha sonrasında sizden kristal altın harcamanızı istiyor. Tabii ki de bunu yapmamaya çalışın. Umalım ki en başından size kolay rakipler gelsin. Şu an bakın benim gücümden 2 kat fazlalar. Yenme ihtimalim yok. 10 seferde vursam bunları yenemeyeceğim. Umarım bu duruma denk gelmezsiniz. Sürekli kolay rakipler gelir ve kristal altın harcamak zorunda kalmazsınız. Bu viskileri ise her gün buraya gelen ziyaretçiden toplayabiliyorsunuz. Bu kısımda radar kısmından da alabiliyorsunuz. Ve kamyon kısmından, normal kamyon kısmından da göndererek ve yağmalayarak toplayabiliyorsunuz. Aynı şekilde yağma kısmını da göstermek istiyorum. Burada miktarları görebilirsiniz. Tabii ki de UR kısımlarında viski miktarı daha fazla. Çok fazla değiller. Genel olarak en fazla miktarı ziyaretçiden ve radardan elde ediyorsunuz. Fakat buradaki miktarlar da kamyon kısmındaki miktarlar da göz ardı edilecek miktarlar değil. Günlük topladığınız kısımları çorak topraklar ticareti kısmından kamyon göndermeyi unutmayın. Ve aynı şekilde yağma haklarınızı kullanmayı sakın veya sakın unutmayın. Bu kristal altın parçalarıyla mağazadan neler alabileceğinizi göstermiştim. Ödülleri çok iyi. Bunların hepsini bitirmek zorundasınız. Bakın T11 için parça da satın alabiliyorsunuz. Gün geçtikçe daha da iyi ödüller geliyor. Ve sürekli yenilenen bir marketiniz var. Günlük olarak alabileceğiniz ödüller de gayet iyi. Bunları kaçırmamak için altınlarınızı en iyi şekilde kullanın ve tüm etkinlikleri yaparak altın miktarınızı arttırmaya çalışın. Biraz bulmam zor oldu fakat haritada pek fazla olmadığı için. Ve ikinci haftada veba horozu gelecek. Bunu her gün bir kez öldürme hakkınız olacak. Ve öldürdüğünüz takdirde bir emoji kazanacaksınız. Ve önceki sezon olduğu gibi taktik kart paketi verecek size. Ve buradan trüflü kahve tarifini açabilmeniz için bir parça verecek. Bu diğer sezonlardan tek farklı olan virüs kısmıydı.
Burada kahve içerek ekstradan virüs arttırabiliyordunuz. Bu kısımdaymış. Kilidi açılabilir olarak görebiliyorsunuz. Bunun haricinde başka bir işe yaramıyor. O yüzden geçen hafta anlatmayı unuttum. Fiona'yı anlatmak istiyorum. Sezon 5'in ilk haftası ve Perşembe günü, yani kahraman günü, size Fiona'nın özel silahı gelecek. Bu şekilde savaş bileti olarak satın alabileceksiniz. Ve 2000 tuğla dediği kısım 820 TL. Eğer ki para verip açmak istemiyorsanız sezon sonlarında kara borsa geliyor. Kara borsadan hiçbir para ödemeden sağda görselde gördüğünüz üzere alabileceksiniz. Sezon sonrasını bekleyin. Eğer füze takımı kullanmıyorsanız ve herhangi bir yatırım yapmadıysanız buna para harcamanıza gerek yok. Sezon sonunu beklerseniz açabileceksiniz. Fiona'nın özelliklerini gösterecek olursam eğer, 10 levelde çünkü çok güzel bir özelliği var. Bu açtığınız takdirde aldığınız özellik. Bu da 10 levelde açılan özelliği. Şimdi burada güçlendirmenin toplam 2 yılını yok eder şeyi debuff olarak geçiyor. Yani sallıyorum, Marshall size saldırı gücü veriyordur ekstradan. Onun etkisini yok ediyor. Ve bu durumda Marshall'ı kullanmanızın aslında bir anlamı kalmamış oluyor Fiona'ya karşı. Yüksek ihtimal birçok kişi komplarını bu yüzden değiştirecek. Zaten geçtiğimiz sezon görmüşsünüzdür. 4+1 kart sisteminden dolayı birçok kişi farklı farklı karakterler koydu. Tank takımlarına, havacı takımlarına ya da füze takımlarına. Bu sezon daha da farklı şeyler görebileceğiz gibi duruyor. Çünkü yeni gelen silahlar çok güçlü. Birbirlerinin bufflarını engelliyorlar. Ya da ayrı bir üstünlük kuruyorlar. İlerleyen günlerde bunların detaylarını hep beraber göreceğiz. Ve son olarak tekrardan geçen hafta bahsettiğim fakat detayına girmediğim meslek kısmından bahsetmek istiyorum. Burada diğer sezonlardan farklı olarak gelen ücretsiz ışınlanma var. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda bildiğiniz gibi farklı haritaya 5 dakikada bir ücretsiz bir şekilde ışınlanıp geri dönebiliyorduk. Bu sezon farklı bir harita olmadığı için tüm serverlar aynı haritada ve tek bir harita üzerinde ışınlanmak normal şartlarda gelişmiş ışınlanma kullanmak zorundaydınız. Bunun eksikliğini gidermek amacıyla böyle bir şey eklemişler mesleğe. Size 6 defa stoklamanıza izin veriyorlar. 7,5 saatte bir geliyor. Ve mühendisseniz zaten normal şartlarla olan ücretsiz ışınlanmayı da kullanabiliyorsunuz. Bunların fullerlerini zaten soldaki görsellerden görebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak bu sezon burada banka yatırımlarından ekstra faiz alabileceğiniz bir şey var. Burada kahve içerek direncinizi arttırabiliyordunuz ve bunun süresini düşürebileceğiniz bir şey daha eklemişler. Burada da ilk hafta gelen tam öğle vakti düellosu için bir mesleğimiz mevcut. Ve bu kısım az önce bahsettiğim tren kısmı ile alakalı. Bildiğiniz üzere orada sizin kendi fiyatlandırmaya girebileceğiniz premium kısmı vardı. O etkinlik ile birlikte açılacak. Treni koruma, verimi arttırma gibi şeylere yarıyor. Buradan okuyabilirsiniz. Detaylarını anlatmayacağım. O kadar da önemli şeyler değil çünkü. Sezon başında mesleğinizi sıfırlarken sadece bunları aklınızda tutun. 100 puanınız varsa 100 puanınızı da bir anda harcamayın. Belli bir miktarını saklayın ki ileriki günlerde bunlar açıldığı zaman tekrardan sıfırlamak zorunda kalmayın ve puanlarınızı bu kısımlara harcayın. Ve mumya çarmı bu sezonda var ve aynı şekilde koruyucu alanı 25 seviye olduğunda öğrenebileceksiniz. Gücüyle hakkında şu anda herhangi bir bilgim yok. Bu sezon o kadar etki yaratabilecek bir şey de değil. Onun haricinde meslek kısmında herhangi bir güncelleme yok. Savaş lideri de birebir aynı. Buradaki tek fark ekstradan 3 ücretsiz ışınlanmanın olmaması. Onun haricinde normal savaş lideri farkıyla normal mühendis farkı. Bu sezonluk farklılıkları yok diyebilirim. Dediğim gibi ikinci hafta pek bir şey gelmiyor. Geçtiğimiz hafta eksik anlattığım kısımları bir tık daha detay vererek bu hafta anlatmak istedim. Önümüzdeki hafta savaşlar başlayacak. Bu haftadan
savaşların başlayacağına dair sadece bilgilendirmeyi alıyorsunuz. Tek fark bu olmuş. Önümüzdeki hafta daha keyifli geçecek gibi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.